Arkadaşlar merhabalar, akıllı teknolojilere hepiniz hoş geldiniz. Android 12 bu sene uzun yıllardır değiştirmediği, hatta elini bile sürmediği arayüz tasarımını sonunda yeniledi. Peki Android 12 ne zaman gelecek diye sorarsanız Xiaomi telefonlar güncellemeyi almaya başladılar bile. Ama bazı modeller için aylar varken çoğu modelde güncellemeyi maalesef alamayacak bile. Material U olarak adlandırılan bu harika tasarım için aylarca beklememiz gerekmediği gibi desteklemeyen telefonların da mahrum kalması gerekmiyor. Bu hafta yeni arayüzü Android telefonlarımıza yükleyebileceğimiz Android 12 Launcher veya KWGT gibi 6 harici uygulama önereceğim. Hazır Android 12 demişken de öne çıkan özelliklerinden ve hangi telefonlara gelecek gibi konulardan da kısaca bahsedeceğim. Tekrardan merhabalar. Umarım keyifleriniz iyi, sağlığınız da yerindedir. Google, Android 12'nin stabil çalışan kararlı sürümünü daha yeni diğer harici üreticilerle paylaştı. Yani bu demek oluyor ki önce Samsung, Xiaomi, Oppo veya OnePlus gibi markalar şuralarda belirttiğim kendi arayüz yazılımlarını Android 12 ile birleştirecek. Sonra da güncellemeyi alacak modeller için ayrı ayrı olmak üzere uyarlamasını yapacak. Yani güncellemenin yayınlanmasına daha çok var diyebilirim. Ben de yeni sürümün getireceği yenilikleri sizlerle paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Ama en azından marka ve model bazında güncellemeyi alacak telefonların listesi 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Android 11 videosundan sonra sizlerden en çok gelen sorulardan biri bu konu olduğundan Android 12 için bu sefer güncel bir liste hazırladım ve bunu akıllıteknolojiler.net web sitesine de ekledim. Merak edenler açıklamalara eklediğim kısa yol üzerinden kendi telefonlarını takip edebilir. Evet, şimdi de bölümün asıl konusuna gelirsek girişte bahsettiğim Material U arayüz tasarımını Android telefonlarımıza yükleyebilmek için birkaç farklı uygulama ve tasarım paketinden faydalanacağız. Bunlar videodaki sırasıyla duvar kağıtları için Phone Walls, telefonun başlangıç sistemi için Nova Launcher, simge ve uygulama paketleri için Android 12 Icon Pack, widget oluşturma ve düzenleme aracı KWGT Pro'yu, Android 12 temalı widget paketi için Material U KWGT'yi, son olarak da bildirim ve hızlı panel ekranı için V Control Center isimli APK dosyalarını yüklüyoruz. Hepsinin indirme linklerini açıklamalara ekledim. En kolay seçenek olan duvar kağıdı ile başlarsak, bunun için Phone Walls uygulamasına girip arama çubuğuna Android 12 yazınca çıkan seçeneği veya benim yaptığım gibi Pixel 6 Pro'nun duvar kağıdını Apply sekmesine basıp isteğinize göre ana ekran, kilit ekranı veya her ikisi olmak üzere ayarlıyorsunuz. Buradan isterseniz birçok marka, model ve işletim sisteminin farklı duvar kağıdı seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. İkinci ve üçüncü aşamada önce telefonun ana ekranını başlatacak olan Nova Launcher'ı, sonra da Android 12'nin logoları için Android 12 Icon Pack'i kuruyoruz. Her iki uygulamayı da kurduktan sonra Nova Launcher'ı açıp sırasıyla ayarlar, görünüm, simge stili, simge teması menüsüne girip az önce kurduğumuz Android 12 Icon Pack'i seçiyoruz. Yine aynı menü altından isterseniz simgeleri kare, yuvarlak, çiçek veya beşgen gibi farklı formatlarda da kullanabiliyorsunuz. İkon paketi gördüğünüz gibi sadece sistemin ana simgelerini değiştirmekle kalmıyor, bütünlük sağlamak amacıyla harici uygulamaların simgelerini de aynı şekilde dönüştürebiliyor. Ayrıca ana ekrandaki arama çubuğu, uygulamalar menüsü, klasör yapısı, simgeler veya kısa yollar gibi her şeyi ayarlar menüsünden özelleştirebilirsiniz. Dördüncü ve beşinci aşamada bu sefer yeni widget tasarımları için önce Custom Widget harfleri... Dördüncü ve beşinci aşamada bu sefer yeni widget tasarımları için önce Custom Widget harflerinin kısaltmalarından oluşan KWGT Pro'yu, sonra da Android 12 temasını içeren Material U, Snowcone veya Android 12 for KWGT Pro paketlerinden herhangi birini yüklüyoruz. Sonra yine Nova Launcher uygulamasına widget eklemek için ekrana uzun süre basınca çıkan widgetlardan Custom Widget sekmesine geliyoruz. Bu bölümde herhangi bir ölçeği seçebilirsiniz. Çünkü ana ekrandayken de yeniden boyutlandır sekmesiyle sonradan değiştirebiliyorsunuz.
Açık konuşmak gerekirse işler biraz bu uygulamada zorlaştı. Çünkü hem arayüzü karışık hem de başta widget'ı doğru düzgün ayarlayabilmek için ne yapılması gerektiği konusunda bir yönlendirme yapılmıyor. Ama kullandıkça ve biraz da kurcalayınca kısa sürede alışıyorsunuz. Öncelikle eğer bende de olduğu gibi yüklediğiniz paketler aşağıda görünmüyorsa keşfet karşısındaki arama çubuğuna Android 12 yazınca 3 pakette beliriyor ve herhangi birine bastığınızda içerisinde yer alan seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. Seçenekler arasında seçiminizi yaptıktan sonra bu sefer widget üzerinde istediğiniz değişikliği yapabileceğiniz düzenleme menüsüne giriliyor. Orta alandaki gri dikdörtgen veya kare kutu seçtiğiniz widget'ın bloğunu simgeliyor. Eğer içerisindeki öğe çok küçük veya çok büyük görünüyorsa katman sekmesinden eksi veya artı tuşlarına basarak boyutlarını yeniden ayarlayabiliyorsunuz. Sonra da sağ üst köşede bulunan kayıt etme simgesine basarak işlemi tamamlıyoruz. Kayıt ettiğiniz widget'a uzun süre basınca çıkan menüden yeniden boyutlandırabilir veya önceki düzenleme menüsüne girerek tekrar yeni ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Bu bölüm ilk kurulum aşamasında biraz zahmetli ama çıkan sonuca kesinlikle değdiğini söyleyebilirim. Burada seçilen bazı widget'lar Android 12'de olduğu gibi duvar kağıdının rengine göre kendiliğinden de değişebiliyor. Altıncı aşamada bildirim ve hızlı panel yani kontrol merkezini yeni tasarıma göre ayarlamak için Mi Control Center isimli harici APK dosyasını yüklememiz gerekiyor. Dosya linkini yine açıklamalara ekledim. Uygulama cep telefonlarımızdaki hızlı panel ve bildirimler sekmelerini Android 12'nin bence kesinlikle daha düzenli ve kolay anlaşılır tasarımına dönüştürüyor. Üstelik yine uygulama içerisine girerek hem bildirim panelini hem de kontrol merkezini ayrı ayrı renkleri, şekilleri, yerleşimleri veya ızgara sayısı ile tamamen özelleştirebiliyorsunuz. Android işletim sisteminin sistem araçları da dahil olmak üzere her şeyle özelleştirilmesine gerçekten de bayılıyorum. Sevmediğim tek noktası başta biraz fazla uğraştırıyor. Çünkü zevkinize uyan tasarımı deneme yanılma yöntemiyle bulabiliyorsunuz. Eğer her hafta bir tasarım değiştirmiyorsanız veya kurcalarken sıkılmıyorsanız çıkan sonuca değdiğini kesinlikle söyleyebilirim. Videonun ikinci bölümünde ise Android 12 işletim sisteminin sahip olduğu diğer yeniliklere Google'un sunumunda yer alan bilgilere göre kısaca göz atalım. Az önce de belirttiğim gibi asıl incelemeyi, güncellemeyi aldıktan ve test ettikten sonra sizlerle daha detaylı olarak paylaşacağım. Bence en büyük güncelleme Material U adını verdikleri yeni tasarım ile sistem arayüzü ve logoların yenilenmesi. Kullanılan pastel renkler sayesinde oldukça sade ve minimalist bir görünüme sahip olmuş. Arayüzün bir başka yeniliği ise kullanılan duvar kağıdına göre sistem renklerinin tamamıyla değişebilmesi. Umarım bu özellikler üretici firmaların arayüz yazılımı eklendikten sonra kaldırılmaz. Biz de böylelikle bu keyifli deneyimi yaşayabiliriz. Bildirimler ve hızlı ayarlar sekmeleri de tasarımsal olarak yenilenerek iletişim balonları ve simgelerin boyutları büyütüldü. Böylelikle kesinlikle daha rahat okunabilir hale geldiler. Bu yenilik hızlı panelde çok fazla simge kullananlar için iyi olmayabilir. Çünkü sayfa sayısının artmasına sebep olacaktır. Ayrıca bildirim geçmişi adında farklı bir menü daha eklenerek yanlışlıkla silinen mesajlara tekrar erişim imkanı da sunulmuş. Bence güncellemenin en önemli özelliklerinden birisi de güç yönetimi ve sistem kaynaklarının tüketilmesi konusunda geçen seneki sürüme göre %20 oranlarında iyileştirme sağlanmış olması. Böylelikle arka planda çalışan sistemin batarya ve işlemciye bindirdiği yük azaltılarak daha uzun süreli kullanım ve performans artışı sağlanmış. Ancak bu bilgiler Android 12'nin saf hali ile kullanıldığı Pixel telefonlar için geçerli. Google harici diğer Android telefonlarda sonucu ancak test ettikten sonra görebileceğiz. Wi-Fi üzerinden çevredeki uygun Android cihazlar arasında dosya transferi yapabileceğiz. Bu özellik sanırım Apple AirDrop benzeri bir servis gibi görünüyor. Yani deneyip görmek için sabırsızlandığım bir başka özellik. Güvenlik tarafında yüklü uygulamaların reklam veya casus amaçlı ortam dinlemelerini de önlemek için telefonun mikrofonunu ve kamerasını tek bir tuş ile kapatma, kamera veya mikrofon kullanıldığında sağ üst köşedeki simgeden bunu görebilme, yüklü uygulamalarla kesin konum bilgisi yerine yaklaşık konum bilgisi paylaşma, Google Asistan'a güç düğmesinden erişim, nasıl bir yenilikse, Android TV'leri yerleşik uygulama ile kontrol edebilme gibi daha birçok yeniliği var. Son olarak bölümde bahsettiğim yenilikler Android 12'ye Google tarafından yeni dahil edilen özellikler. Ancak aralarından bazıları Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi üretici firmaların
kendi arayüzlerine önceden eklenmiş olabilir. Veya bazı özellikler modellerin donanım gücüne göre cihazların yavaşlamasını engellemek için hiç eklenmeyebilir de. Nelerin gelip gelmeyeceğini güncellemeyi cihazlarımıza yükledikten sonra görebileceğiz. Evet, Android 12 güncellemesi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi yoksa kayda değer bir yenilik yok diyenlerden misiniz? Düşüncelerinizi yorumlardan belirtebilirseniz çok sevinirim. Videonun başında da belirttiğim gibi Android 12 güncellemesini alacak telefonların listesini akıllıteknolojiler.net web sitemizden de takip edebilirsiniz. Bu arada eğer içeriklerimi beğeniyor ve ilgiyle takip ediyorsanız abone olarak ve hatta arkadaşlarınıza önererek bana destek olabilirsiniz. Haftaya farklı bir bölümde veya kanalımdaki diğer içeriklerde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Arkadaşlar merhabalar. Akıllı teknolojilere hepiniz hoş geldiniz. Android 12 olmadı bu. Süre. Widget'a uzun sürüyor. Çünkü zevkinize uyan tasarımı deneme yanılma yöntemiyle